Herkese merhabalar. Bu videomuzda GoPro Hero 9 kutu açılışı ve inceleme yapacağız. Ürünle beraber bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. 9. nesil Hero'da 5K 30 FPS video çözünürlüğü geldi. Bu ön LCD renkli ekran göze çarpıyor. 20 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyoruz. Yine 10 metre derinliğe kadar su geçirmeme özelliği var. Ayrıca Full HD canlı yayın yapabiliyoruz. Önceki serilerden diğer farkı ise HyperSmooth 3. Daha önce HyperSmooth 2 vardı. Kutu içeriğinde çanta çıkıyor farklı olarak. Şarj kablosu, yüzey aparatı, kameraya oturttuğumuz bir aparat var. Bir vida ve batarya çıkıyor. GoPro app'ten bağlantıyı yapıyoruz. Özelliklerine baktığımızda çözünürlük artmış durumda. 20 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyoruz. 5K 30 FPS, 4K 60 FPS videolar çekebiliyoruz. 10 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliği var. Sesle kontrol yine var. 8 kata kadar slow motion videolar çekebiliyoruz. Time warp özelliği var. Full HD'de canlı yayınlar yapabiliyoruz. HDR özelliği gelmiş durumda. RAW formatında dosyalar elde edebiliyoruz. Webcam modunda kullanabiliyoruz. Dokunmatik ekrana sahip. Önceki nesillerde olan HyperSmooth 2, HyperSmooth 3 ile değişmiş durumda. Evet, şimdi kutumuzu açalım. Kutu içerisinden USB Type-C kablosu çıkıyor. Yüzey yapıştırma aparatı, vida, batarya, kameraya oturttuğumuz bir zımbırtı ve kameramız çıkıyor. Birkaç tane bilgilendirici kağıt çıkıyor. Batarya kapasitesinde artış söz konusu. Bu da %30'luk daha iyi pil performansı anlamına geliyor. 1720 miliamperlik bir bataryaya sahip. Kameranın ebatlarında büyüme söz konusu. Bunun sebebi öndeki renkli ekran ve artan batarya kapasitesi. Daha önceki modellerde olduğu gibi bu bağlama zımbırtısı alt tarafta gizlenmiş durumda. Bu güzel bir özellik. Yan tarafta SD kart yuvası, Type-C bağlantı noktası ve batarya yuvası. Ön tarafta renkli LCD ekranımız var. Burada bir ışık göstergesi, hoparlör, lensimiz, deklanşör tuşu, mikrofon, mod tuşu, mikrofon su tahliye kısmı ve arkada da ışık göstergesi ve dokunmatik ekranımız bulunuyor. Ön taraftaki lensi çıkartabiliyoruz. Bu şekilde çıkartıp geniş açılı bir lens takarak daha geniş açılı çekimler yapabiliyoruz. Kartımızı takıp kurulumunu yapalım. Dil seçimi, GPS açık olsun. Nasıl bağlanacağımızı gösteriyor GoPro app üzerinden. Kullanmadan önce kartı formatlamak iyidir. Formatlayalım. Tabi kartınızda bir şey yoksa, varsa hepsi silinecek. Şimdi kameraya bir göz atalım. Bu ana ekranımız. Burada da ön ekranı görüyorsunuz. Bu aşağıda standart, işte aktivite, sinematik, slow-mo gibi profiller var. Bunları düzenleyebiliyoruz. Buradaki kalem işaretine dokunarak Super View, Wide, Linear ya da Narrow birini seçebiliyoruz. Bu slow motion'a geçiş için bir kısa yol. HyperSmooth için bir kısa yol. Burada da zoom yapabiliyoruz. Sağ üst köşede pil durumunu gösteriyor. Ortada mod ve solda da kayıt için kalan süremiz. Ekranı sağa sola çektiğimizde modu değiştiriyoruz. Foto moduna geçti. Ya da time lapse, bunlardan birini seçebiliyoruz. Ekranı üstten çektiğimizde ayar kısmı açılıyor. Ses ve kontrol açık olsun. İngilizce yes. Beep sesi. Quick Capture, yani sadece deklanşör tuşuna basarak direkt kayda girebiliyoruz.
ekran kilidi, ızgara, ön ekran seçenekleri çıkıyor. 4 farklı seçenek var. Gördüğünüz gibi bir böyle normal ekran gibi gösteriyor. Bir öncekinde kırpılmıştı. Bunda normal görüş açısıyla gösteriyor. Yine pil durumu, kayıt süresi ve mod seçenekleri var. Çekim durumu bilgilerini gösteriyor. Görüntü yok. Ekranı kapatabiliyoruz pil tasarrufu açısından. Evet, ekran dönüşünü buradan iptal edebiliyoruz. Sola çektiğimizde de bağlantı ve ayarlar yine çıkıyor. Alttan çektiğimizde daha önce çektiğimiz medyayı oynatabiliyoruz. Ön ekran gayet kullanışlı olmuş. Komutları görelim. GoPro Capture, Stop Capture, Start Recording. Yani kaydı durdurup başlatabiliyoruz. Burst modunda fotoğraflar çektirebiliyoruz. Timelapse başlatabiliyoruz. Kapatabiliyoruz ve açabiliyoruz. Birçok şeyi yapabiliyoruz sesli kontrolle. GoPro Turn Off. Gördüğünüz gibi beni bile anladı. Gerisini siz düşünün. Elimde görmüş olduğunuz GoPro 5. 5. nesil. Bu da 9. Gördüğünüz gibi bayağı bir boyut farkı var. Kamerada ağır yani 9. nesil. Ama şöyle bir durum var. Tabi 8 için geçerli değil ama 5 ile kıyaslarsak mesela 5'i çerçevesiz kullanmak imkansız gibi bir şey. Şimdi bunu kullanırken mecburen çerçeveli kullanmamız gerekiyor. Çerçeveyi de taktığımızda gördüğünüz gibi boyut olarak neredeyse aynı oldu zaten. Onun için bunu çerçevesiz kullanabileceğimiz için boyutu çok da sıkıntı değil bence. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.